Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yazlık projelere devam ederken bu videoda yazlık çıtır çıtır bir hırka öreceğiz beraberce sizlerle. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Bu hırkayı sizlerle beraber ilerlettiğim için şu anda videonun sonunda net beden ölçüleri vereceğim. Zira şu an öngördüğüm 36'dan hatta 34'ten 42-40 bedene kadar böyle salaş güzel bir hırka olacak diye düşünüyorum ama sonunda çok daha net bilgi vereceğim size. Ama ne olursa olsun motiflerimizin çiçeklerini aynı şekilde hazırlayacağız. Çiçeklerde bir beden oynaması yapmayacağız. Onun için de size ilk olarak çiçekleri örerek göstereceğim. Yazlık ipleri kullanıyorum. Burada hemen görmüşsünüzdür zaten, Yarnart Baby kotonları. Elimde kalan rengarenkleriyle çiçek hazırlayıp 403'ünü de zemin rengi yapıp böyle birleştiriyorum. Şimdi bu çiçeği örmeyi nasıl birleştirdiğimizi size göstereceğim. Tabii ki kaç adet hazırlamamız gerektiğini de söyleyeceğim. Şöyle kalça altı gibi biraz daha uzunu belki 61 adet çiçek hazırlayacağız. 61 adet çiçeği de birleştirip hırka formumuzu vereceğiz. 3 milim tığ ile örüyorum bu projeyi. Öyleyse ilk olarak çiçeğin yapımıyla başlayabiliriz. Sihirli halka içine çalışacağım. Şöyle hemen bir tane göstereyim çiçeğimi. Şurada dursun o. Bir kere doluyorum. İyicene sağlamlaştırdığım için, ama güvenmiyorsanız, sağlam olsun diyorsanız siz 2 kere de dolayabilirsiniz. Hemen içinden ipimi, tığımı geçirip ilmeğimi çıkarttım. Şöyle bir tane zincir çektikten sonra tığın üstüne ip alıyorum ve halkamın içine bir yarım trabzan örüyorum. Bunun gibi 12 tane öreceğim. 2 3 4 11 12. Daha sonra ortadaki halkayı sıkıştırıp burada ilk ördüğümün tepesine batıyorum. Ona batarken arkadan da şu ipi tığımın üstüne alıyorum. Sihirli halkadan gelen ipi. Aradan ilmeğimi geçirip buraya geliyorum. Daha sonra bulunduğum yerde bir zincir çekiyorum. İpimi yükseltip bayağı bir, hani her zamankine göre, ikili trabzana göre biraz daha yükseltiyorum. Çünkü trabzanlarımızı üçlü çalışacağız. Arkasından bu ipi dolandırıyorum ve bu şekilde tığımda tutuyorum. Tığımın üstüne ipimi 2 kere dolayıp aynı boşluğun içine 1-2 kere de çıkıp tığımda tutuyorum. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğun içine batıp 1-2 kere de çıkıp bütün ilmekleri beraber örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne 2 kere dolayıp artık her bir yarım trabzanın tepesine bu üçlü gruplardan hazırlıyorum. 2 kere çıktım, tığımda tuttum. Tekrar doladım 2 kere. Yine 2 kere çıktım. Yine tığımda tuttum. 2 kere doladım, battım. 1-2 kere de çıkıp tığımda tuttum. Hepsini bir ördüm. Arada hep 5 zincirim var. 3 4 5. 2 kere doladım. Buraya geldim. 1-2 kere de çıktım. Şimdi burada ne yapacağım? Yine aynı devam ediyorum ama hani sağlamlaştırıyorum demiştim ya şu ipi. Bir kere burada öreceğim. Onu da alacağım bir kere. Tığımın üstüne battım. Onu da ilmeklerle beraber 1-2 ördüm. Tığımda tutuyorum. Tekrardan aynı boşluğun içine battım. Ve üçünü bir ördüm. Bakın bunu bir kere arada örerek sağlamlaştırmış oldum. Arada 5 zincirim var.
sıradaki boşluğun içine batıp aynı işlemi aslında her bir yarım trabzanın üstüne yapıyorum. Sonra da geliyorum. Son boşluğun içini de doldurdum. Burada artık yine 5 tane zincirimi çekiyorum ve burada ilk yaptığımın tepesine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Şöyle bir güzel kilitledikten sonra da kesiyorum. Daha sonra hemen baştan bakın, her birisini tertemiz, hiçbirisini gizlemeden bırakmıyorum. Benim bu uzun süredir takip edenler bilir. İpleri mutlaka temizliğe ilerlerim. Şimdi hemen bu ipi şu arkaya alacağım. İlmeğin arasından geçirip arkaya alacağım. Onu da tekrar şuradaki ilmekten de geçireceğim. Sonra da şuralarda aralardan geçire bakın bu şekilde gizliyorum. Merak eden arkadaşlar için de şöyle bir bırakayım dedim. Bak, buraya kadar aldım. Sonra buradan da tığımın içinden de geçirdim. Hop, bunu da arkaya aldım mı tamam, işte bitti, tertemiz. Sonrasında da bunu artık 61 adete tamamladıktan sonra nasıl birleştireceğiz? İlk önce bir tanesinin etrafını tamamlayıp 3 sırada kare formunu vereceğim. Daha sonra diğerinin 2 sırasını örüp üçüncüsünü örerken buna birleşeceğim. Yani yine aslında bu aşamada biriktirebiliyoruz ama zemin rengini 3 sıra ilerlettiğim için maalesef onu hani son sırasına kadar şöyle yapmaya, ip kopartıp 2 sıra örüp biriktirmeye üşendim açıkçası. Tek tek birleştirmek benim için daha kolaydı. Siz şimdi tekniği göstereceğim, ben öyle biriktiririm, en sonunda da ip koparmadan birleştiririm diyorsanız o da tabii ki sizin tercihiniz diyorum. Hemen kare yapmaya başlıyorum. Herhangi bir boşluğunun içine batacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipi 2 kere doluyorum. Motifi de alıp bir tane boşluğuna geliyorum ve 2 kere de çıktığım 1, 2 ve 2 ilmeği tığımda tuttuğum bir bacak çıkıyorum. Sonra bunu öne aldım. Sonra 2 kere tekrar doluyorum. Bunu da arada kaybettirmek istediğim için tığımın üstüne aldım. Tekrardan 1 ve 2 kere de çıktım. Bir bacak daha yapıyorum. Tığın üstüne 2 kere doladım. Aynı boşluğa battım. 1, 2 kere de çıktım. Şimdi tığımdaki 4 ilmeği birlikte toplayıp 5 zincirimi çekiyorum. Daha sonra tığın üstüne 2 kere ipimi yine dolayıp aynı boşluğun içine aynı işlemi tekrarlıyorum. Yine 2 kere doladım. Üçüncüyü de yapıp 4 ilmeği birlikte topladım. 5 tane zincirimi çekiyorum ve yandaki bu çiçeğin boşluğuna gelip bir kere batıyorum. Daha sonra yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha sık iğne örüyorum. Sonra 5 zincirimi çekiyorum yine. Tığın üstüne 2 kere doladım. Bu boşluğa geldim. Biraz evvel şu köşe gibi çalıştığım yerin aynısını burada tekrarlıyorum. 3 tane üçlü trabzandan oluşan bir badem. Aradan geçirip 5 zincirimi çekeceğim. 2 kere doladım. Aynı boşluğun içine 1, 2 çıktım. 1, 2 çıktım. Hepsini bir toplayıp yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Şu
ip kaçırdık. 3 4 5. 1 2 3 4 5. Buraya da geldim. Ve tekrar 5 zincirimi çekip buraya da aynı buradaki işlemi yapıyorum. Yani üçlü trabzanla oluşan üçlü bademlerimi örüyorum. Hepsini bir toplayıp yine 5 zincir. Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ve ilk örmüş olduğum bademin tepesine gelip kaydırma yöntemiyle arasından geçirdikten sonra da hemen yan tarafa kayıp şöyle bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, hop döndürüp arkasından da ilmeğimi geçirip tığımın üstüne yine 2 kere ipimi doluyorum. 1 2 kere çıktım. Tığı da biriktiriyoruz yine bademler için. Arada yine 5 zincir. 2 3 4 5. Buraya geliyorum. Ay pardon. Köşenin ikincisini yapmadan nereye? Hepsini bir topladım. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5. Buradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Buradaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 5. Hemen buradaki boşluğa. Sonra diğer köşeye geldim. 1 2 3 4 5. Tahminim zaten örgüyü bilen, sık ören arkadaşlarım için buraya kadar modeli çözmek için bile yeterli olmuştur. Şimdi bir alttakinin aynısını aslında burada da tekrarlıyorum. Bir üstte de aynısı olacak. Sadece birleştirirken neler yaptığımı size göstereceğim. Bakın. Aynen böyle devam edeceğim. 5 zincir. Buraya geldim. Şimdi bu sırayı da tamamlayıp bir üstte de birlikte çıkalım. Çok büyük bir fark yok ama yine de beraber çıkalım. Daha sonra birleştirme kısmına geçelim. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi 5 zinciri çektim. Yine bunun tepesine gelip batıyorum. Ve hemen yine yan tarafa kayıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Birebir 3 sırada da işlemimiz aynı. Bu sırayı da tamamen öreyim. Geleyim. Tabi buradaki arttırmalar şuradan oluyor. Şimdi burada da yine zincirleri 5'erli yapıp boşluklara bata bata ilerleyeceğim. Hatta bu ilk boşluğunkini şöyle bir birlikte başlayalım. Kafada soru işareti olmasın. Bir, 2, 3, 4, 5. Geldim buraya. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Ve artık köşeden önceki son boşluğumuz. Sonra buraya köşeye yine yapıyoruz. Üçlü trabzanlı üçlü gruptan oluşan bademimizi. 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle göstermek istedim. Sonuna geldim artık. 5 tane zincirimi çekip buradaki bademin tepesine batıyorum. Şöyle de sıkıştırıp
kesiyorum. İlk motifi bu şekilde örerek, bir ilk parçayı bu şekilde örerek hazırlıyoruz. Birleştirmeden önce şöyle göstereyim. Daha sonrasında ise birleştirme aşamasına geçtiğimizde zaten şöyle formunu gayet güzel alacak. Gördüğünüz gibi dökümlü de bir hırka olacağı için şöyle göstereyim, bakın. Gayet güzel oluyor. İkinci motifi bunun yanına eklerken ilk 2 sırayı örüyorum. 3. sıraya geldiğimde bununla birleşeceğim. Yani buradaki 2 sırayı yapayım. Hatta 3'ün de 2 kenarını öreyim. Diğer kenarları açıkta bırakıp birleşeyim. İlk motifimizi tamamladık. İkincisinin de 3. sırasının bir kenar ördüm. 2. kenarı da ördüm. Şimdi 3'ü örerken bu motifle birleşeceğim. 3'ü örerken ilk üçlü grubumu yapıyorum. Normalde arada biliyorsunuz 5 zincir vardı ama ben burada 2 zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki motifin ön yüzü dönük şu köşesine batıp bu ipi alıyorum. Arasından geçirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne 2 kere dolayıp ipi boşluğun içine üçlü grubumu örüyorum. Hepsini bir toplayıp 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın 2 zinciri çektim. Hemen yatırdım. Karşısındaki denk gelen boşluk belli. O boşluğun içinden ilmeğimi alıp tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya gelip sık iğnemi örüyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Yine denk gelen karşısındaki boşluktan geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya geldim. Sık iğnemi ördüm. Tekrardan 1, 2 zincir çektim. Buraya geldim. Arasından geçirdim. 1, 2, 3. Tekrar buraya geldim. Sık iğnemi ördüm. 1, 2. Hemen yine karşısındaki boşluk. 1, 2, 3. Buraya geliyorum. Sık iğnemi örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Karşısındaki boşluktan ilmeğimi geçirip 3 tane de zincirimi burada çekiyorum. Şimdi artık burada köşeye geldim. 2 kere doladım ipimi. Köşeye her zamanki yaptığım gruplarımı, bademlerimi örüyorum. Üçlü trabzanlarımla. Tekrardan burada 1, 2 zincirimi çekiyorum. Buradaki köşenin içinden de ipimi geçirip 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne 2 kere doladığım ipi buraya boşluğa gelip bademimi örüyorum. Ve hepsini bir toplayıp artık buradan sonrası normal örgüm. 2, 3, 4, 5. Çünkü bir kenarımızı birleştirdik. Şimdi burada örmediğim kenarları öreceğim. Birleşen kenarı şöyle size göstermek istiyorum. Sonra 3. ve 4.'yü de birlikte yapacağız ama ilk olarak burada örmediğim şu kenarı tamamlayayım. Daha sonra diğer renginde 2 kenarını örüp 3. kenarını örerken burada beraberce birleşelim. 3. motifinde böyle 2 kenarını ördüm. Şimdi bu 2 kenarını örmeden evvel bir kenarını burayla birleştireceğim. Yine aynı şekilde buraya üçlü grubumun ilkini ördüm. Hemen geliyorum. Ne yapıyordum? Hemen tığımdan çıkıp bunun köşesine batıp 2 zincir çekmiştim burada. Arasından geçiriyorum ve 3 zincirimi çekiyorum. Tekrardan bu boşluğun içine gelip üçlü grubumu örüyorum. Bir, iki zinciri çekip tığdan çıktım. Buradaki boşluğa gelip ipimi arasından geçirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 1,
sık iğne, tekrar 2 zincir, tekrardan karşıdaki boşluk. Bu şekilde devam ediyorum. Köşeye kadar işlem aynı. Artık buradan dönüşte köşedeki bademleri yapıyor olacağım. Bunun için biraz daha kadrajı yakınlaştırayım. Ve ilk burada üçlü grubumu öreyim. Hepsini bir topladıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tığdan çıktım. Şimdi yanımdaki motifin köşesinin içine batıp oradan ilmeğimi geçiriyorum. Bakın ilmek kaçtı burada. 2 zincir geldim. Yanımdaki motifin köşesinden geçirip 3 zincirimi çektim. Ve buradan sonrası başladığım yere kadar aynı şekilde öreyim. Ve 4. motifimizi de nasıl yerine yerleştireceğiz beraberce görelim. Böyle devam edeceğim. 4. motifimizi de bir kenarına örüp geldim. Şimdi diğer 3'ü örerken birleşeceğiz ama bu arada size bir motifin ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle bakın, el yordamıyla düzelttikten sonra benim bir motifim 12 santim diyebilirim. Ama tabii bu motifin açılma payı çok, onu dikkate almanız gerekir. Yani bu motifte ölçü çok da kayda değer mi bilemiyorum. Tamamladıktan sonra üstümdeki haliyle değerlendirirsiniz bu verdiğim ölçülerle. Şimdi bir kenarını örmüştüm. Bir bademimi de ördüm. 2 de zincirimi çektim. Yine tığımdan çıkıp bu defa buradaki köşeyle başlıyorum. Arasından geçireceğim. 3 zincirimi çekip 2 de dolayıp buraya öreceğim. Ortada hepsinin birleştiği yere kadar yapacağım işlemim aynı. Hepsinin birleştiği noktaya kadar geldim. Şimdi burada döndüm. Şimdi ilk olarak ortanın üçlü grubunu öreceğim. Hepsini bir toplayıp 2 de zincirimi çekiyorum. 1 2. İlk olarak yandaki motifin köşesine batıp ilmeğimi alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımdan çıkıyorum. Üstteki motifin köşesine batıp oradan da ilmeğimi geçiriyorum. 2 zincir çektikten sonra şu ipi kaçırıyorum ya, ona sinir oluyorum. Burada artık 1 2 3 zincirimi çekip buraya geliyorum. Ve bu köşedeki eksik olan diğer üçlü grubu öreceğim. Bir, iki zinciri çekip hemen buradaki boşluğun içinden geçiriyorum. Şimdi şurayı göstermek isterim size. Ortayı şöylecene bakın. Güzelce birleştirmiş olduk. Bundan sonrası aynı başladığım yere kadar öreceğim. 4 tane motifimizi birleştirmeyi gösterdim. Bu 4 tane motifin birleştirme mantığına da bütün bir hırkayı artık birleştirebilirsiniz. İlk olarak 61 tane motifin 25 tanesini 5x5 olarak arka parça için birleştirip buluşalım. Ondan sonra önü ve kolları beraberce ilerletelim.
5x5 25 motif ile arka parçayı tamamladım. Çok da güzel düştü, çıtır çıtır. Şimdi ön ve kolları eklemeye geldi sıra. Ayrı ayrı yapacağım yine aynı şekilde. Hatta kolay anlaşılması açısından ben önce bir tarafı tamamlayacağım. Nasıl başlıyorum? Tabii ki hemen parçamı ters çevireceğim ve ters çevirdikten sonra bu yüzüne birleştirmeye başlayacağım. Kol evimi oluşturacağım. Daha sonra kolları takacağım. Ben bir tarafı tamamlayayım. Diğer tarafı ise beraberce örelim. Bir tarafını tamamlayıp geleyim demiştim ama ikisini paralel ilerlerken size göstermem gereken, belki yeni başlayan örgü arkadaşlarım varsa kafası karışır diye düşündüğüm detayları da söylemeye geldim. Şöyle ki arka 5x5 25 ekledikten sonra sağ ve sol köşelerden 2 buradan motif ekledim. Şöyle üst üste katladığımda 2 motifi buradan. Şimdi bu benim kol evimi oluşturduğum kısım oluyor. Şöyle yaklaştırıp gösterirsem şayet size. Burası ön ve arka ile birlikte alt motifi eklerken burada kol evimi oluşturacağım her iki tarafta da. Şayet her iki tarafta da motifleri eklerken başladığım yer bir tık farklı olacak. Burada gösterdiğimi sol elini kullanan arkadaşlarım tam tersi olarak düşünsünler. Şöyle ki bunu buradaki motifi eklerken buradan başlayıp burayla tutturup kol evini oluşturacağım. Bunu örerken de buradan başlayıp böyle gelip böyle, yani sağ taraftakini arka parçadan, sol taraftakini ön parçadan birleştiriyor olacağım. İlk olarak bu tarafı ekleyelim beraberce istedim. Şimdi dediğim gibi buradan başlayacağım. Ben son sırasına kadar yol aldım şu şekilde. Hemen getiriyorum şuraya kadar. 3. sıraya kadar geldim. 3. sıranın da burada bir kenarını ördüm. Şimdi diğer kenarları birleştirirken örmeye devam edeceğim. Burada bir kenarını ördüm. Burada da 2 zincirimi çekmiştim. Hemen ne yapıyorduk? 2 zincirimi çektikten sonra buradaki motifin köşesinin içinden tığımı geçirip motifi de içinden geçiriyorum. İlmeğimi. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Şimdi bunu sonuna kadar bu kısmını detaylıca birleştirmeyi göstermiştim. Şu kısma gelinceye kadar öreyim. Burada sona kadar geldim. Hemen köşedeki üçlü bademimi hazırlıyorum. Üçlü trabzanlarla. Artık yukarıyla birleşirken kol evini de oluşturacağız ve yan tarafla da birleşmeye başlayacağım. Bir, iki zinciri çektim. İlk olarak bunun içine batıyorum. Daha sonra 1, 2 zinciri çekiyorum ve hemen şu arkadaki ikinci motifin, şu altta kalan ikinci motifin, yani karşılıklı düşünün böyle. Buraya denk geliyor. Bakın, ikinci motifin hemen altındaki şu. Tekrar gösteriyorum. Üstten 1, 2 iniyorum aşağıya. Onun altındaki şu mavi. Yani benim burada aslında üçüncümün karşısında denk gelen motifin de köşesinden geçiriyorum. 2 zinciri çekmiştim. Arasından geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip tığımın üstüne 2 kere doladığım ipimi gelip burada köşeye diğer üçlü grubumu örüyorum. Böylelikle hem kol evimi oluşturmuş oldum, hem de arka tarafla da, arka parçayla da artık birleşip formunu veriyorum. Şimdi burada 1-2 zincir çektim gene. Artık mavi ile birleşmeye devam ediyorum. Onun karşısındaki denk gelen boşluğun içinden geçirerek 2-3 ile döndüm. Geldim buraya. Hemen buraya bir sık iğnemi örüp
1, 2. Yani şimdi burada gördüğünüz gibi ilk bunu buraya kadar size gösterdiğim şekilde birleştireceğim. Sonra başladığım noktaya, şuraya yani gelip bitireceğim. Bu motifi de eklemeyi, bakın kol evimizde böyle oluşmuş oldu. Bunu yerleştirince şöyle kol evini daha iyi size gösterebilecek gibi oldu. Bakın bol bol geniş geniş dökümlü. Şimdi sıra burada. Bunu da ne yapıyorum? Yine karşılıklı aynen bunun böyle üst üste koyuyorum. Şimdi buradaki motifi de nasıl ekleyeceğimizi hemen size göstermek istiyorum. Şöyle hemen alıyorum sıradaki motifimi ve onun da yine örmüştüm. 4. sırasına üçüncü sırasına, bir de köşesine. Burada da 2 zincirimi çekiyorum. Bakın başladığım nokta tam olarak, şimdi bu üçüncünün şurası. Göstereyim daha da yakın görebilmeniz açısından. Şu 3. motifim bu benim. Onun köşesinden batıp bunu alıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zinciri çekip 2 de doladıktan sonra köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Hepsini bir toplayıp tekrar 2 zincir çekiyorum ve tam karşısına denk gelen noktadan geçiriyorum. 1, 2, 3 sayıp geliyorum buraya. 1, 2 karşıya. Şimdi köşeye kadar şu hep üçünün kol evini oluşturacağım. Şu dördünü birleştireceğim yere kadar aynen devam ediyorum. Söz ettiğim yere kadar birleşerek geldim. Köşeye de ördüm. 2 zincirimi çektim. Şimdi ilk olarak arkadaki motifin köşesinden ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sonra bu ilmeği üstteki motifin köşesinden geçiriyorum. Sonra da çok özür dilerim, yanlış geçirdim. Şuradan almam gerekiyor. 2 zincirimi çekeyim. Şöyle tutup arkasından batıp ilmeğimi aldım. Sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne 2 tane zincirimi sarıp hemen buradaki boşluğun içine geliyorum. Diğer köşenin üçlüsünü örebilmek için. Bir, iki zinciri çektikten sonra artık arka kenarla birleştim. Sıra üst kenarla birleşmekte. Bunun için de hemen ilmeğimi denk gelen karşısındaki boşluktan alıp geçiriyorum ve bu kenarı da karşılıklı birleştiriyorum. Bunu böylece birleştirip başladığım noktaya geleceğim. Her iki tarafında 3 tane önden 3 motifini yerleştirip kol evini de oluşturmuş oldum bu şekilde. Ne yaptım? İlk önce arkayı 5x5 25 yaptıktan sonra sağ ve soldan 2 parçayı ekledim ilk olarak. Burada da 2 tane ekledim. Daha sonra üçüncüleri eklerken de kol evini oluşturdum. Şimdi artık ön parçayı eklemekte hiçbir şey yok. Kaldı 7 buraya, 7 buraya motif eklemek. O 5 tanesi buraya, 2 tane alta yerleşecek. Aynı bunu buraya taktığım gibi şimdi sıradaki motifi de başlayacağım buradan bu yana birleştirmeye. Sırasıyla bütün motifleri de aynı mantıkla öreceğim. Böylelikle de formunu tamamıyla vermiş olacağız. Bu motifler, bu taraftaki motiflerde de gördüğünüz gibi nereden başlıyorum? Yine buradaki motiften. Şimdi burada kenardakinden başlayacağım. Bu gösterdiklerimi lütfen
sol elini kullanan arkadaşlarım benim yaptığımın tam tersi yönde düşünsünler. O zaman işleri çok kolay ilerleyecek. Bunu burada böyle gösteriyorum. Sonra üste de geldiğimizde de hani yeni motifi eklerken, bunu yeni motifi buradan eklerken üst köşeden mesela, ya da altına bunu buraya ekleyip altına geldiğinde yine üst köşeden eklerken, bu tarafta ise motifimi alıp geleceğim. Mesela şunu alayım geleyim, ne yapacağım hemen? Hop, bunu buradan başlayıp ekleyeceğim. Buraya buradan başlayıp ekleyeceğim. Buraya eklerken de üst köşeden başlayıp ekleyeceğim. Ortada da bir motifim ense boşluğu için ve o salaş dökümü sağlamak için boşta kalacak. 10 artı 10'u ekliyorum yani. Umarım anlaşılmıştır yeteri kadar. Ben artık bu parçaları tamamıyla yerine ekleyeyim. Ondan sonra da ön ve her iki önü de artık, çünkü önde anlatacak farklı detaylı bir şey kalmadı. En ince ayrıntısını vermiş oldum. Kolun birisini ekleyeyim. Diğer kolu da beraberce ekleyelim. Ön tarafları tamamladıktan sonra kolun birini yapıp gelirim demiştim ama şimdi ilk kol evine nasıl yerleştirildiğini burada size gösterirsem diğer kol evine de rahatlıkla yerleştirebileceksiniz ve bir altındaki sıraya da buradaki mantığın aynısı olduğu için çok rahatlıkla istediğiniz uzunluğa kadar kolu örebileceksiniz. İlk olarak yine motifimin bu defa 3. sırada iki kenarını örüp geliyorum. Yani bakın, bir burayı ördüm, bir de burayı ördüm geldim. Çünkü hani burada tek başına ekleyeceğim, yanına ekleyeceğim bir motif yok. Ne yapıyorum? Bunu hemen buradaki şuradan geçirip tığımı, ilmeğimi içinden alıyorum. Daha sonra karşılıklı aynı gösterdiğim teknikle birleştirmeye devam ediyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, geldim köşeye, diğer üçlü grubumu örüp bu bildiğimiz şekilde diğer şuradaki köşeye gelene kadar örüyorum. Buradan sonuna kadar geldim. Şimdi burada da aynen yine ilmeğimi çıkartıp bu motifin şuradaki köşesine batıp içinden geçiriyorum. 2-3 zincirimi çektim. Sonra bu başladığım noktaya kadar örüp ilk motifi yerine yerleştirmiş olacağım. Sonra sıradakine geçelim. Kol evine ikinci motifi yerleştirirken bunun 3. sırasının bir kenarını ördüm, geldim. İlmeği çıkartıp hemen üstteki ekleyeceğim olan bu motifin köşesinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra şuraya kadar birlikte gelelim. Buradaki geçişi göstereyim. Aslında biliyoruz ama beraber istedim, yine de kol evine yerleştirelim. Buraya geldiğimde de ilk olarak üstümdeki motifin köşesinden geçiriyorum. 2 zincirimi çekip hemen buradaki motifin içinden, yanımdaki motifin içinden geçiriyorum bir kez de. Sonra 3 zincirimi çekip 2 kere doladığım ipimle aynı bildiğimiz şekilde örmeye devam ediyorum. Bunu da böylece buraya ekleyeyim. Başladığım noktaya gelip 3. motife geçelim. İkinci motifi de yerleştirdikten sonra hemen şöyle döndürüyorum kol evimi. Sıra 4.'yü eklemekte. 4.'yü de buradan gelip buna ekleyeceğim. Hemen alıyorum. Aynı bunu buna eklediğim gibi şimdi bunu da buradan tutturup başlayacağım, geleceğim, yerine oturtacağım. Kol evinin 3 motifini de yerleştirdik. Şimdi artık sıra sonuncu motifimizde. Sonuncu motifimizi eklerken 2 sırasını ördük. 3. sıraya geldiğimizde köşenin sadece bir grup üçlü bademini örüyorum bu şekilde. Daha sonra 2 zincirimi çekip hemen şu
köşeden ekleyerek başlıyorum. Bu üst iki kenarı şuraya kadar birleşip geleyim. Köşeye kadar ördüm. Köşeye gelip üçlü grubumu ördükten sonra şu ilmeğimi 2 zincirde çektim. Arkadaki motifin köşesinden, şu yanımdaki oluyor yani daha doğrusu, geçirip bir kere ilmeğimi geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada ise şu kol altında karşılıklı şöyle tuttuğumda bakın, bir bunun bir de bunun köşeleri var. Bu ikisinin de köşesinden şöyle ikisini de içine batıp ilmeğimi alıyorum. Aradan geçirip 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki köşeye gelip diğer üçlü grubumu örüyorum. Sonra yine yukarıya çıkacağım için de katları ayrıldığından bu ipte biraz tabi her zaman ördüklerimize göre bir tık daha örümü, ama yumuşacık bir ip, haksızlık da etmeyeyim, örmesi çok keyifli. 2 zincir çektim, hemen şuradaki boşluktan batıp arasından alıyorum. 1 2 3 ile döndüm. Şimdi şurayı göstermek için biraz ördüm. Kol altındaki toparlamayı. Şöyle bir toparlama yaptım kol altında, açıklık kalmaması için. Artık bunu buraya geleceğim. Böylece yerleştireceğim ve kol evine ilk 4 motifi tamamlamış olacağım. Kol evine 4 tane motifimizi böylelikle yerleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim. Aynı mantıkla alttaki 4 sırayı da tamamlayacağım. Diğer kol evini de tamamlayacağım. Böylelikle hırkamızı tamamlamış olacağız. Bir projemizin daha beraberce sonuna geldik. Şöyle göstereyim hemen size. Böyle standart beden diyebileceğimiz ebatlarda bir hırka oldu. Boyu 70 santim artı 9 motifle bu hırkanın boyunu rahatlıkla uzatabilirsiniz. Motif sıralarının etrafını zemin rengiyle örerken 3 sıra geçtim. 34-32 bedenler lütfen benim ördüğümden 1 ya da 2 sıra eksik örsünler. Zira bu hırka 46 bedene kadar uyumlu bir hırka oldu, ama benim üstümde göreceksiniz 36'da da gayet güzel duruyor. Böyle salaş giyinmeyi seviyorsanız şayet. Daha da büyütmek isteyenler, 46 beden üstü örmek isteyenler de benim yaptığım şu zemin rengini bir sıra daha fazla örmeleri yeterli olacaktır. Ben etrafını geçmedim. Herhangi bir şey yapmadım. Bu tarz hırkalarda bu hani pis bitiş dediğimiz şekli seviyorum. Hoşuma gidiyor. Üstte duruşu da hoşuma gidiyor. Siz isterseniz tabii ki sık iğne, çakma trabzan geçebilirsiniz etrafını. Benim hırkamın dediğim gibi boyu 70 santim oldu. Artı 9 motifle uzatabilirsiniz. Eninde de gayet geniş olduğunu şöyle göstermek istiyorum. Üstünde gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Böyle çıtır çıtır çok güzel, tam yazlık bir hırka oldu diyebilirim. Zemin renginden 5 paket açtım. 5. paketim bayağı arttı, onu söylemek isterim. Ara renklerden de işte her renkten birer tane yeterli. Kaç renk kullanacağınıza bağlı. Eğer atıyorum sadece tek renkle yapacaksanız içerideki çiçekleri, sanırım 3 tane de onun için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zemin rengine daha çok ip gidiyor bu arada, belirtmek isterim. Umarım sevmişsinizdir, çünkü ben çok sevdim. Beğendinizse tabii ki sizden her zamanki gibi bir kalbinizi rica edeceğim. Katıl desteğiniz benim için çok kıymetli. Tıklayıp butonu seçeneklerden kendinize uygunu tercih edebilirsiniz. Videoyu o da örer dediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız mutlu edersiniz. Yorum ve beğenileriniz çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.